Biz uçak kaçırırsak artık ben bu havalimanından dönmem. İçini gösterin. Videonun en güzel yeri olacak. Evet, uçamadık. Nereye gidiyoruz? Wow, şuna bak, dağ gibi. Göbek bölgem hakkında bir soru geldi. Evet, saat 4.30'da kalktık. Hiçbir şey bak. Babamız geç kaldı. Uyanamadı. Şimdi arabasını park edecek yer bulamadı. Bekliyoruz bakalım gidebilecek miyiz? Arabamız çok büyük olduğu için geç çek yapamadık. İçim cüsede ede. Ölüyorum. Babam tek parça gelecek mi? İki parçaya da diyelim. Ve biz bunu çekiyoruz diye geç kalırsak ne olacak? Hemen başka bir ülkeye gideriz. Biz Sabah uçak uykusuz kaçırırsak kalmış. artık ben bu havalimanından dönmem. Neresi olursa yani açarım bakarım. Artık Amsterdam mı olur? Portekiz mi olur? Türkiye olmaz, her yer olur, öyle söyleyeyim. Neden Türkiye olmaz? Çünkü Türkiye çok sıcak şu anda. Gavur gibi, hani derler ya, bir laf var. Ne derler? Gavurun gibi yanıyor mu? Neydi anne olan? Ne kadar ayıp. Anneme de soralım. Terbiyesiz. Gıkı Seyahat çıkmadı. olduğu zaman gıkı çıkmıyor. En Sadece sorunsuzumuz. keşfetmekle meşgul. Annesi gibi. Ben acıktım, suyum bitti, kremimi aldılar, şunu unutmuşum. Yok. Ben öyle bir şey demedim. 4.30'dan beri ayaktayım, açlıktan ölüyorum. Bana yemek bulun. Bir tarafından bir şey uyduruyorsun. Evet, uçamadık. Nereye gidiyoruz? Çek de inanmazlar şimdi, kurgu derler. So yeah, the code of flights are always from July, August. That'll be impossible. It's good that I'm available today. Değil mi ekrana bakmaya? Ne var? Uçak, hangi uçak var diye baktım. İstanbul'a mı gitsek acaba? Oradan gideriz bir yerlere. Amsterdam 9.20. Yetişir miyiz? İster misin deniz tatilleri de biraz Amsterdam? Olur. Olur mu? Olur. Lisbon var, bir de onda. Baga nasıl? Malaga da iyidir. Split var. Şey değil. Hırvatistan. Split'e gidelim. So, shitty face. Emergencies. Neyse, moral bozmayacağız. Yeni bir heyecan. Bilemedin mi sen? Ay, kıyıyorum. Evet. Atina'ya bir uçak bulduk. Gidiyoruz. Böyle bir ailesi. Olmadı, bu olmadı, o olmadı, öbürü olmadı. Öbürü olmadı. Hepsi Havalimanında 2 saatimiz var havalimanında. Designer Outlet varmış. Orada Türk döneri yemeye gidiyoruz. Kolay. How are you doing? How is the life? Güçlü, fit der miydin? Fit. Güçlü. Anne, yani sen beni dışarıdan gören çıtır bir manita olsan, yemin ederim bakarsın bana. Ve dersin ki wow, şuna bak, dağ gibi. Ağrı Dağı gibi. Ararat ya da. Göbek bölgem hakkında bir soru geldi diyelim. Yani bir kız dedi ki, Sana söyleyeyim mi? En güzel kızlar hep göbeklilerin yanında. en güzel kızlar göbeklerin yanında. O zaman ben doğru bir yoldayım. Onlar acaba, o göbekliler paralı mı acaba? Ha? Aslında
hem zengin hem yakışıklı dağ gibi bir adamsın diyelim 35 yaşlarında. Derin de tam şu şekilde kilosuyla karşıdan geliyor. Ama alternatifinde çok o bölgede hani bir sürü de her türlü öyle kızsızlıktan da ölmüyorsun yani. Derin hakkında ne dersin ya da bir şey demeye tenezzül eder misin? Demedi. Ne bileyim kadınlar nereden bilecek? Ama sana 5 saniyede cevap verdi. Nasıl oldu bu iş? Ama çıtır kızlar öyle erkeklerle tutarmış. Ama genç erkek daha böyle çıtırlamış. Sen boşta kaldın yani. Ha. Peki 55-60 yaşlarında bir adam. Onlar bayılır. Ne der? Ne der? Of biber dolması gibi mi der? Patlıcan musakka mı? Wow. Kokuyor musun? Wow. Senin için. Çok güzel. Yani bugüne kadar yediğim en iyi Yunan salatası. Beni çekmeyeceksin aşkım. Yemekleri de çekeceksin. Yemekleri de çekiyorum. İnsanlar beni yemekleri anlatırken görsün. Sonunda Girit'e geldik ama ufak bir pürüz. Bebek arabamızın üst kısmı ki bunun olacağını ben söylemiştim. Yani söylemiştim bir tane travel araba almalıyız demiştim. Neyse demiştim demeyeceğim kızacak bana yoksa. O yüzden demeyeceğim. Şimdi onun için tutanak tutuyor. Artık yarın gelecek. Bir gün idare edeceğiz yani yapacak bir şey. Evet arabamızı aldık. İndik gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Vallahi hiç bilmiyorum. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hani var ya şöyle sabah uyandım, sabah da değil son 48 saatimi bir anlatsam ve dirençle, inatla savaşıyoruz. Her bir zorluğu atlatıyoruz. Sonunda ya istediğimizi alıyoruz ama biraz zorlu oluyor, masraflı oluyor. Şükürler olsun atlattık dedim. Bir baktım bebek arabamızı getirmemişler. Bebek arabamız Zürih'te kalmış. Ama bir şey diyeceğim getirselerdi zaten bu arabaya sığmazdı o yüzden. İşte bu araba ama bir de Yani bunun işte böyle hikayesi var. Ondan sonra geldik araba kiralamışız. Araba manuel çıktı. Bagaj hacmi düşük çıktı. Neyse hadi dedik adamlarla anlaştık. 2 gün bu manuel kullanalım sonra araba getirecekler bize. Neyse ehliyetleri istedi. Derin bir baktı ehliyetim yok. Ehliyetini unutmuş Zürih'te. Artık Ondan sonra bize başka bir araba passenger verdiler. Şimdi konaklama ayarlamadığımız için şehir merkezine doğru gidiyoruz. Konaklama önce bir konaklama bulacağız. Şu maçlarım bir yerine getireceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında bu ben olmayacağım. Wow, şu güzelliğe bakın ya. Şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? Gel. Buket Hanım burada kendine bir ziyafet çekiyor. Keçi sütünden dondurması, tiramisusu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçları yapsın baba gelsin ama ya. Dönüyor. Dönüyor. Ay. Anneyi mi yapıyorsun sen? Öp bakayım. Aferin. Ay. Maceramıza Retimno'da start verdik. Toplam 3 gece kalacağımız havuzlu bir Airbnb'miz vardı, misler gibi. Burası öyle ultra turistik değil, daha çok
Yunanların yazlığı diyebileceğimiz, yani aileyle keyif yapmak için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Eskişehir bölgesi meğer Yunanistan'ın en iyi kurulmuş Rönesans kasabalarından biriymiş. Gastronomi desen her köşe başında lezzet bombaları vardı. Gerçekten gurmelik yapmaya niyetliyseniz mutlaka buraya uğrayın deriz. Genel olarak Girit'te zaten gastronomi çok gelişmiş bulduk ama en iyi, en beğendiğimiz restoranlar genellikle Retimno'daydı. Plajları ise açıkçası Girit'in diğer yerleri kadar göz alıcı olmasa da aile dostu birkaç güzel beach club bulabildik. Neyse, maceranın ilk durağı için gayet tatlı bir başlangıç oldu. Mağazaları çok beğendim. Şöyle, burası ailecek çok güzel tatil yapılacak bir yere benziyor. Evet. Değil mi Buket Hanım? Burası tam bebekli tatil için mükemmel yer bence. Arkadaşlar şu an Kürşat buğday ambarındaki tavuk gibi. İnanılmaz bir şey yani. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama yakın gir bence. Bunu yerim. Sanki sigaranı yakıyormuş gibisin. Buranın ışığı çok iyi değil yalnız. Evet, Derin ısrarla bunu söylemek istedi. Ben ısrarla para tuzağı dedim. Ama yanılıyorum galiba. Şimdi deneyeceğiz. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Baklava hamuruna benziyor. Çıtır çıtır bir şey. İçinde eritilmiş, kızartılmış bir peynir olabilir. Şu ana kadar masanın en lezzetli yemeği. Teşekkürler. Saganaki. Teşekkürler Saganaki. Saganaki. Kaçmaz yani. Çok doğalız yani. Gel bakalım. Nereye geldik? Nedir? Bu nedir yani? Bir düğün daha yapmak istiyorum. Portofino'da. Ve herkese böyle tatlı gelsin istiyorum. Şu anda Girit'in geleneksel yemekleriyle, Girit mutfağıyla tanınan bir şehrindeyiz. Retimno. Retimno. Neredeyiz? Bu memleketin en iyi restoranındayız. Neden en iyi? Tamam, Menüyü devam. açtığımızda bakın şöyle bir test menüsü sizi karşılıyor. 78 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane özel lezzet, daha önce hiç duymadığınız yemekler. Her birinde farklı zeytinyağları, ödüllü zeytinyağları kullanılıyor. Fresh acidity in the aftertaste. I love it. Nadide bir kadın mücevheratı gibi. Evet. Nice. Bu da benim yemeğim. Üstünde bir tane soğanımız var. Tam soğan. Bunun anlamını henüz keşfedemedim. Anneme sormayı düşünüyorum bunu. Thank you.
annemin fırında tavuğu daha iyi. Hayır, bir meyve suyu var dedi içinde. Armut. Üzümdü sanki. At sen bir şeyler. Hayır, üzüm var dedi. Niye atayım canım? Şaka Doğrusunu yapıyorum at. ben. Bunu deneyeceğiz zaten. Ben rakıyı çok aşırı seven bir insan değilim. Arada çok nadir içerim. Bakalım sevecek. Çok güzelmiş. Vallahi şaka yapmıyorum. Extra virgin olive oil from Macedonia. Aha. We have a little bit more intense bitter and spicy taste. Açar mısın? Ağzının içini gösterir misin? Videonun en güzel yeri olacak. Karıcığım şunun hepsini bir kere yedi. Ama çok yumuşacık olduğu için hemen kayarak iniyor. Kayıyarak iniyor diyor. That's what she said. Agia Pelagia plajının 9 kilometre uzağında buralı eczacı hanımefendinin bize önerdiği Beach Club'a gidiyoruz. Wow. Güzel bir denize gidiyoruz sanki. Evet. Kimine göre Knossos, kimine göre Knossos Sarayı diye tabir edilen. Çok eski yıllarda, milattan önce 1450'lerde geçmiş bir toplumun yaşadığı alanı ziyarete geldik. Burası denizcilikte bayağı gelişmiş ticarette. Böyle biraz bitkinim ama şöyle bir hanımefendi tahta bu güneşte taşıdığımız için biraz yorulmalar oluyor. Biraz büyük bir alan. Tarihi çok meraklı oldum. Akşam 5 gibi geldik. Yine de sıcak çok fazla. 7.30'da kapanıyor. O yüzden 6 gibi girerseniz 7.30 gibi çıkarsınız. Öpüyorum. Bye bye. Minik bir liman kasabası olan Agios Nikolaos'ta tek günlük kaçamak yaptık. Adada girdiğimiz en iyi plaj kesinlikle burada ve huzur seviyesi tavan. O kadar sevdik ki bir dahaki giriş çıkarmasında konaklama planını buraya kaydırabiliriz. Yeah, that's why we found you on internet. It's very famous. Şu dolmalara bakar mısın? Tomatoes. Hop. Thank you. Dunya. Kuşlar nerede? Kuş. Çık çık nerede? Çık çık. Çık çık. Bu ağacı anlatmak istiyorum. Bu sahipleri çok gençlermiş. Bu bisikleti bu ağaca koymuşlar. Burada çalışmaya başlamışlar. Ve zamanla buraları alıp burada bu hizmeti verdikten sonra sembolik olarak bu bisikleti burada tutmuşlar ve ağaçlar bisikleti sarmalamış. Wow. Şu ana kadar yediklerim mezelerle zaten full artı fullüm. Hadi diyelim. Tavuğunu yedik. Patatesini ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yersin canım, yersin anam. Beni
Derin, ne düşünüyorsun yeni yemeğinle alakalı? Daha yemedim ama çok güzel gözüküyor. Sadece birazcık ufak bir porsiyon ama önemli değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok beğendik gibi. Siz bayağı hızlı yiyorsunuz ama. Şu an Çok heyecanlıyım. Benim yemeğim geliyor. Bir saattir bekliyorum. the best. Enjoy. Ne ya? Seni? Nasıl, beğendiniz mi hanımefendi? Nasıl? Bence sevdi. Hazır mısın? Hazırız. Bakalım. Limon acayip güzel bir ekşilik vermiş. Çok beğendim. Ve turumuzun finalini Hanya'da yapıyoruz. Adada Girit'in ikinci büyük şehri, ünlü Venedik limanıyla tam bir kartpostal. Önceki duraklarımıza göre burası hayli büyük ve enerjikti. Dar, rengarenk sokaklar, vitrinleri parlayan butikler, akşam olunca da barlar sabaha kadar cıvıl cıvıl. Burada yine şahane lezzetler bulduk ama burada gece hayatı başrolde diyebiliriz. Denizlerse harika. Tek dikkat etmemiz gereken şey rüzgar. Hangi gün hangi yönden esiyorsa ters taraftaki kıyıya gidin deriz biz. Hanya sonuç itibariyle tatilimizi noktalandırmak için mükemmel yerdi. Ah, yeah. Yapma. Yavaş. Zor işmiş. Yemek yemekten yorulmuş. Aynen. Ama acıkacak bir saat sonra. Kim? En son 1 saat 50 dakika önce. O dondurma çok iyiydi. Yine GoPro. Haniye çok güzel bir yer. Buradaki tek tek mekanları çekersen her birinin başka bir konsepti var. Ya burada yaşanır çünkü inanılmaz çeşitlilikte yeme, içme, alışveriş, butikler harika, ürünler harika, yemekler muhteşem, pastaneler muhteşem, havası muhteşem. Yani böyle bir püfür püfür esiyor, terletmiyor, halkı güzel. Kalabalık çok kötü, çok kalabalık. Mevsimi ona göre Eylül kurtarıyorsa, sıcaksa Eylül ortası çok daha iyi olabilir. Bir daha gelir miyim? Bir daha gelirim. Girit tatilimiz biraz kaotikti. Uçağı kaçırdık, oradan oraya koşturduk. Her şeyi sığdırmaya çalıştık. Ama tüm bu karmaşanın içinde bir şey yine hep sabitti. O da bebeğimizle geçirdiğimiz unutulmaz anlar. Ay sen anneyle çok mutlusun. Gül bakayım. Merhaba. Geliyorum. Geleceğim. Ne kadar hızlı, dağınık ya da plansız olursa olsun işte bu anlar paha biçilemez.